Belki hayatında hiç ataletle uğraşmak zorunda kalmamış olanlarınız vardır. Ben onlardan biri değilim. Hatta bir çan eğrisi yapılsa ortalamanın üzerinde kalacağıma eminim. Arada atalet ve tembelliğin aynı anlamda kullanıldığını görüyorum. Oysa tembellik bir tercih meselesidir. Canım ders çalışmak istemiyor diyebilirsiniz. Ya da of odayı toplamak gelmiyor içimden. Bugün evden dışarı çıkasım yok. Tembellik yapma hakkını çok sık kullanıyorsanız tembelliği alışkanlık haline getirmiş bir insan olabilirsiniz ki sonuçlarını göze alamadığınız noktada harekete geçebilirsiniz. İşte tam bu nedenle atalet yaşadığım dönemde en sinirlendiğim şey bana tembel denilmesiydi. Çünkü atalet yaşayan bir insan harekete geçmek ister, harekete geçmediği durumda alacağı sonucu göze almak istemez. Ama bir türlü mevcut durumunu değiştiremez. Nitekim yaşadığım şeyin bir içten kaçma, bir tembellik durumu, hatta ağır bir depresyonla ortaya çıkan batsın bu dünya umurumda değil durumu olmadığını fark etmemi sağlayan en önemli şey hissettiğim zehir zemberek bir suçluluk duygusuydu. Yapmak istemediğiniz bir iş için tonlarca bahane ve alakasız uğraş, başka uğraş uyduran zihniniz bu sefer kafanızın içinde dırdır eder durur. Yap şu işi, boşa oturuyorsun, hayatını eritiyorsun, ne işe yararsın, sen zaten bir şey beceremezsin, mahvediyorsun, bu fırsatı tepiyorsun, kendini rezil ediyorsun. Dışarıdan donuk bakışlarınızla hareketsiz dururken içinizde patlayan atom bombası bütün öz saygınızı ve özgüveninizi yerle bir eder. İçinde 20 yıldır insanların yaşadığı bir ev ile içindeki eşyaları 20 yıldır hiç dokunulmamış, kapısı açılmamış bir evi düşünün. İçinde hareket olmayan evdeki eşyalar 20 yıldır insanların kullandığı eşyalardan çok daha çabuk eskir, çürür, lime lime olur. Yaşam hareketle var olur, hareket edeni destekler. Bunu pek çoğumuz biliyoruz fakat bazılarımız bir türlü harekete geçemiyoruz. Ne yazık ki bu tür bir problemi hayatında hiç yaşamamış kişilerin önerileri de çok yardımcı olmuyor. Yani bana olmadı en azından. O yüzden bu tip problemlerde en çok işe yarayan yöntemlerin daha önce aynı sorunla yüzleşmiş, bir çözüm üretmiş kişilerden geldiğine inanıyorum. Mel Robbins bunlardan bir tanesi. Yaşamının bir noktasında ki bu noktada 41 yaşında eşiyle birlikte ekonomik bir iflas yaşıyorlar. Çalışıp çabaladıkları pek çok şey ellerinden gidiyor. Mel kendini işsiz 2 çocukla ve depresyonda buluyor. Bir şeyler yapması gerektiğini biliyor. Sabahları erken kalkması, çocukları okula göndermesi, ardından bir iş araması ve yüzleşmesi gereken ekonomik sorunlarla yüzleşmesi gerektiğini biliyor. Ama geceden erken kalkmak için kurduğu saati her sabah çaldığında o gözünü açıyor ve 41 yaşında bir beceriksiz olduğunu düşünüyor. Yaşadıkları iflası düşünüyor, evin ipoteğini düşünüyor, bir gece önce kocasıyla nasıl birbirlerine girdiklerini düşünüyor. Ve her seferinde o saatin alarmını erteliyor. Benzer durumlarda yaptığınız benzer şeyleri hatırlıyor olabilirsiniz. Ben hatırlıyorum şahsen. Bir şeyler yapılacak, yapmak istiyorum ama bir başkası yapacak herhalde. Çünkü her neyse onun beni aştığını düşünüyorum ya da korkuyorum ya da kendime güvenemiyorum ve bunlar minicik minicik bir sürü kararımı etkiliyor gün boyu. Sabah erken kalkmamak, spor ayakkabılarını giyip yürüyüşe çıkmamak, televizyon düğmesini kapatmamak, o cep telefonunu elinden bırakmamak, esas çalışman gereken işin başına bir türlü oturmamak. Newton'un atalet ve eylemsizlik yasası der ki, net bir dış kuvvet etki etmediği sürece duran bir nesne durmaya devam eder. Mel'in durumu 3 ay kadar devam ettikten sonra bir gün televizyonda NASA'nın bir roket fırlattığını görüyor. Geri sayılıyor. 5, 4, 3, 2, 1, 0. İşte diyor Mel, yapmam gereken şeyi buldum. Aynı motorların duran roketi fırlattığı gibi ben de her gün kendimi fırlatacağım. Ertesi gün saati kuruyor ve alarm çalar çalmaz 5'ten geriye doğru sayıp yorganı üstünden atıyor. Ve soğuk bir kış günü sabahın 6'sında banyoda aynaya bakarken buluyor kendini. Sonraki gün tekrar deniyor. Daha sonraki gün bir daha. Daha sonraki gün bir daha. İşe yarıyor. Çünkü fikir aklına geldiğinde o fikri çürütecek anti fikirler ortaya çıkmadan harekete çoktan geçmiş oluyor. Ben şüpheci ve detaycı bir insanım. Tüm sorunlara ve tüm insanlara uyan çözümlere pek inanmam. Ama bir problemim olduğunu fark ediyorsam da önüme çıkan bütün çözümleri denerim. Çözüm ararım ve onları uygularım. Çok basit, belki de çok saçma görünmesine rağmen bu yöntem bende kesinlikle işe yaradı. Uyku düzenim değişti, günlük rutinim değişti, çalışma şeklim değişti. O yüzden bu tip bir problem yaşıyorsanız komik derecede basit bu yöntemi kesinlikle denemelisiniz. Merak etmeyin, ömrünüzün sonuna kadar her harekete geçmeniz gerektiğinde 5'ten geriye saymanız gerekmiyor. Çünkü eylemsizlik yasasının devamında dedik ve hareket eden bir nesne ise sabit bir hızla hareket etmeye devam eder. Bir karar aldıktan sonra hemen harekete geçmeye alıştığınız zaman bu sizin yeni alışkanlığınız oluyor.
Böylece bu yöntemi arada hareket hızınızı ve yönünüzü değiştirmeye ihtiyaç duyduğunuzda tekrar yapmanız yeterli. Eğer varsa siz de ataletle ilgili deneyimlerinizi, Mel'in yöntemini denerseniz bu yöntemden aldığınız sonuçları veya bildiğiniz başka yöntemleri lütfen yorumlarda benimle paylaşın. Hareketsiz kalmayın. Bu dünyada ne yapmanız gerektiğine inanıyorsanız onu yapın, güneşiniz parlasın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.